Herkese selam. Nasılsınız? Bugün size Türkçenin temel özelliklerini anlatacağım. Hadi bakalım. Türkçede her harfin tek bir telaffuzu vardır. Önce bu ne demek onu açıklayayım size. Herhangi iki harfin yan yana gelmesi Türkçede farklı bir telaffuza yol açmaz. Veya bir harfin bir kelimenin ortasında olması, başında olması, yanına sesli, sessiz harf gelmesi o harfin telaffuzunu değiştirmez. Mesela C harfi. Kelimenin başında farklı, ortasında farklı, yanına sesli harf gelince farklı telaffuz edilmez. Cem bir erkek adı, Türkçe bir erkek adı ve C kelimenin başında. Yanında sesli bir harf var. Telaffuzu Cem. Sem değil. Düzce Türkiye'de bir şehir. C kelimenin ortasında ve sessiz bir harften sonra geliyor. Telaffuzu Düzce. Düzke değil. Gördüğünüz gibi C her iki kelimede de aynı şekilde telaffuz ediliyor. Bu Türkçe alfabedeki bütün harfler için geçerlidir. Bir sonraki videomuz alfabe videosu. Orada bütün harflerin telaffuzlarını öğreneceksiniz. Dolayısıyla kelimelerin telaffuzu kolay olacak. İkincisi, Türkçe yazıldığı gibi okunur. Bu ne demek? Bir kelimedeki her harf telaffuz edilir demek. Türkçe bir kelimede okunmayan harf yoktur. Ancak Türkçe her ne kadar yazıldığı gibi okunsa da günlük dilde bazı kelimelerin yazılışından farklı söylendiğini duyacaksınız. Bu aksandan bağımsız bir konudur. Bazı dillerdeki kelimelerin okunmayan harflerinin olmasından da farklı bir konudur. Mesela geleceğim kelimesini günlük dilde geleceğim şeklinde duyabilirsiniz. Bunu belki günlük İngilizce'deki going to'nun gona'ya dönüşüne benzetebiliriz. Ancak kesinlikle geleceğim olarak yazamazsınız. Bu yanlış olur. Doğrusu bu. Türkçeniz ilerledikçe bu kelimeleri algılayıp anlayacaksınız. Ben de videolarda bu tip kelimelere elimden geldiğince dikkat çekeceğim. Zaten konu anlatımlarım da günlük dilde olacağı için bolca duyacaksınız. 3. Türkçe sondan eklemeli bir dildir. Yani tek bir kelime ile bir cümle kurabilirsiniz arkadaşlar. Mesela gelebilecekler. Gel fiil köküdür. Geri kalanın hepsi ektir. Bu bilgi şimdilik aklınızın bir köşesinde kalsın. İleride ek nedir, çeşitleri nelerdir, ekler nasıl değişir, kök nasıl bulunur hepsini anlatacağım. Türkçenin bu özelliği sebebiyle bazı tekerlemeler gerçekten tek kelimedir. Bazen nadiren de olsa konuşurken bir kelime aniden tekerlemeye dönüşebilir. Mesela uzaklaştırılıyormuşsunuzcasına. Evet, bu bir kelime. Anlamı? Bunu sizin için şöyle kısaltabilirim. Sanki uzaklaştırılıyormuşsunuz gibi. Korkmayın, bu çok uç bir örnek. Dediğim gibi çok nadir böyle uzun kelimeler kullanmak zorunda kalırız. Türkçe cümlelerde yüklem sondadır. Büyük ihtimalle Türkçe cümlelerin kelime dizilimi ana dilinizden farklı. Bakın, Türkçe cümlede kelime dizilimi şöyle. Özne, nesne, yüklem. Mesela adam kediyi gördü. Özne, nesne, yüklem. Aslında fiili başa alıp kullanmak da mümkün. Ama bu daha ileri seviyenin konusu olduğu için şimdilik bu bilgi yeterli. Fiili başa alıp cümlemizle hamur gibi oynayacağımız günler de gelecek. 5. Türkçe bir kelimenin hece sayısı o kelimedeki sesli harf sayısına eşittir. Türkçe'de bir tane sesli ile hece oluşturabilirsiniz. Ama bir tane sessizle hece oluşturamazsınız. Bu yüzden Türkçe bir kelimede kaç tane sesli varsa o kadar hece vardır. Mesela at. At. A. Tek sesli, tek hece. At. Mesela kitap.
Kitap. İ, A. İki sesli, iki hece. Kitap. Mesela araba. A, ra, ba. A, a, a. Üç sesli, üç hece. Araba. Dolap. Dolap. Sizce kaç hecesi var? Evet, 2. Çünkü iki seslisi var. O, a. Dolap. Heceleri ayırma konusunu ileride işleyeceğiz. Altıncısı, Türkçe'de kelime vurgusu diğer dillere göre daha az duyulur. Türkçe'de kelime vurgusu genelde son sesli harftedir. Ve evet, güçlü bir vurgu değildir. Tabi istisnalar da var. Türkçenin bu seslilere hafif yapılan vurgularla kulağa bir uyum içinde geldiğini düşünüyorum ama bilmiyorum size nasıl geliyor. Her dilin konuşma ritmi farklı olduğu için Türkçe konuşma ritminizi bolca Türkçe dinleyerek ve dinlediklerinizi sesli tekrar ederek edinebilirsiniz. Türkçe film ve dizi izleyebilirsiniz, müzik dinleyebilirsiniz, bulabiliyorsanız kitap okuyabilirsiniz. Çünkü görmek de önemli. Ben de seviyeye göre müzikler önereceğim, hikaye okuyacağız. Ama aynı zamanda Türkçe altyazı da ekleyeceğim. Böylece eğer başlangıç seviyesindeyseniz bu videoları İngilizce izleyip anladıktan sonra hemen arkasından bir de Türkçe izlerseniz gerçekten faydasını göreceksiniz. Çünkü dediğim gibi görmek de önemli. 7. Türkçe isimlerin cinsi ve artikeli yoktur. Türkçe için isimlerin hangilerinin dişi, erkek veya cinsiz olduğunu ezberlemek zorunda değilsiniz. Çünkü Türkçe isimlerin cinsi yoktur. Türkçe'de artikel de yoktur. Bazen iyi şeyler oluyor değil mi? Ve son olarak Türkçenin diğer dillere göre daha az istisnası vardır. Evet, güzel haberleri sona sakladım. Öğrendikçe siz de fark edeceksiniz. Türkçe genel olarak istisnası az, mantıklı ve kurallı bir dildir. Hatta eklerde ilerledikçe bazı kelimeleri kendiniz tahmin edebilirsiniz. Türkçe puzzle gibidir. Bence eğlenceli. Umarım öğrenirken siz de eğlenirsiniz. Peki, özetleyecek olursak, Türkçe'de her harfin tek bir telaffuzu vardır. Türkçe yazıldığı gibi okunur. Türkçe sondan eklemeli bir dildir. Türkçe cümlelerde yüklem sondadır. Türkçe bir kelimenin hece sayısı o kelimedeki ses harf sayısına eşittir. Türkçe'de kelimelerde vurgu diğer dillere göre daha az duyulur. Türkçe isimlerin cinsi ve artikeli yoktur. Türkçenin diğer dillere göre daha az istisnası vardır. Evet, şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sonunda. Altıncısı, Türkçe'de kelime vurgusu diğer dillere göre Türkçe'de kelime vurgusu diğer dillere göre Türkçe'de kelime vurgusu genelde son seslidir ve Allah Allah. Türkçe'de kelime vurgusu genelde son hecededir ve son seslidir.